Savaşın, açlığın ve kederin yüzlerce yıldır hiç eksik olmadığı Afrika'nın göz ardı edilmiş ülkeleri pek çok kez dışarıdan müdahaleyle şekillendirilmeye çalışıldılar. Bu müdahalelerden birisi de 1990'lı yıllarda Afrika'nın en doğusundaki Somali'ye yapıldı. Muhammed Siad Barre 1969'da askeri bir darbeyle ülke yönetimini ele geçirdi ve Soğuk Savaş'ın iki kutbundan biri olan Sovyetler Birliği'ne dayanarak komünist bir rejim kurdu. Etiyopya'da ise ABD yanlısı bir hükümet vardı. Bu ABD yanlısı hükümet bir süre sonra devrilince Sovyet yanlısı başka bir grup idareyi ele geçirdi. Komşusundaki istikrarsızlığı fırsat belleyen Somali, Etiyopya'yı gözüne kestirip saldırıya geçti. O zaman için Afrika'nın en güçlü ordularından birine sahip olan Somali, savaşta aradığını bulamadı. Sovyetler Küba aracılığıyla Etiyopya'yı destekleyince, diktatör Siad Barre savaştan eli boş bir şekilde ayrıldı. Bu başarısızlık aynı zamanda Siad Barre için tehlike çanlarının çalmasına da neden oldu. Sovyet desteğinden mahrum kalan lider, ülke içindeki muhalefetin güçlenmesiyle zor durumda kaldı ve Somali bir iç savaşa sürüklendi. Siad Barre Ocak 1991'de devrildi. Ulusal ordu dağıldı ve başkent Mogadishu'nun büyük kısmı Muhammed Farrah Aidid ve Somali Ulusal İttifakı milislerinin eline geçti. Barre'nin gidişi Somali'deki durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirdi. İç savaş tüm ülkeye yayıldı. Kan ve gözyaşı ülkeye hakim oldu. Tarımsal faaliyetlerin durması ve kabilelerin amansızca mücadelesi yüz binlerce insanın ölmesine, milyonlarcasının ülkeden ayrılmasına ve bir o kadarının da açlıktan ölme noktasına gelmesine neden oldu. Televizyonlara yansıyan insanlık dramı bir noktadan sonra dünyanın gündemine oturdu. 1992'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı George Herbert Bush, Somali'de yaşanılanlara karşı kayıtsız kalınmaması gerektiğini öne sürerek Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. Tüm dünyanın gözü önünde Somali'deki insanlık dramına müdahale etmek, hazır başkanlık seçimleri yaklaşıyorken ona bir prestij kazandırabilirdi. Ayrıca birkaç yıl önce Körfez Savaşı'nda elde edilen başarı, başkanı Somali'ye müdahale konusunda yüreklendiriyordu. Kimi araştırmacılara göre başkanın Doğu Afrika'ya insan yardımı gerekçesiyle müdahale etmek istemesinin amacı petroldü. Sovyet yanlısı Siad Barre, devrilmeden birkaç yıl önce ülkesindeki petrol çıkarma hakkını 4 Amerikan şirketine vermişti. Fakat onun iktidardan düşmesiyle oluşan kaos ortamı Amerikan şirketlerinin petrole ulaşmasını zorlaştırıyordu. Kimilerine göre ise Somali'de Amerikalıları ilgilendirecek kadar petrol yoktu. Ve bu müdahale, yaşanan insanlık dramına karşı uzatılan yardım elinden başka bir şey değildi. Amerika'nın gerçek müdahale gerekçesini bir yana bırakacak olursak, öyle ya da böyle başkanın istediği olmuş, Birleşmiş Milletler ABD'nin yönlendirmesiyle Somali'ye insani yardım yapılması kararı almıştı. Başlangıçta ABD ve BM, Somali'de yoğun çatışmaların sürdüğü yerlere havadan tıbbi malzeme ve gıda yardımı yaptı. Fakat bu girişimden istenilen sonuç alınamadı. Ülke içindeki savaşçı gruplar gelen malzemelere el koyuyor ve bu malzemeleri silah ticareti için kullanıyorlardı. İç savaşın her geçen gün daha da alevlenmesinin sebeplerinden birisi de aslında bu silah ticaretiydi. Birbirini boğazlayan onlarca grubun olduğu bir ülkede insanlara silah satmak çok kolaydı. Bunu bilen silah tüccarları, iç savaşın taraflarına silah satıyorlar ve ceplerini doldurabilmek adına yanan ateşe odun atmaktan geri durmuyorlardı. İnsani yardımların istenilen seviyeye ulaşmaması üzerine ABD ve BM, vitesi bir tık arttırıp Aralık 1992'de insani yardım faaliyetlerine yardımcı olmak ve bu faaliyetleri korumak için bir koalisyon gücüyle Somali'ye fiili bir müdahale kararı aldı. Bu karar doğrultusunda kısa sürede 37 bin kadar personel Somali'ye çıkarıldı. BM kuvvetlerinin içinde Malezya, Pakistan, Hindistan, İtalya ve Türkiye gibi daha pek çok ülkeden gelen askerler de vardı. Fakat asıl gücü Amerikan askerleri oluşturuyordu. Mart 1993'te BM Genel Sekreteri Boutros Ghali'nin teklifiyle Somali'deki kuvvetlerin görevi değiştirildi. UNITAF'tan UNOSOM 2'ye geçildi. United Nations Operation in Somalia 2 görevinin ve görev birliklerinin başına Türk General Çevik Bir getirildi. Yeni görev tanımı ise Somali'de demokratik bir devlet kurmak için ulusal uzlaşmayı sağlamak ve ülke genelinde güvenliği tesis etmekti. ABD'nin erzak ve tıbbi malzeme yardımı için başlattığı harekat, bir anda yeni bir Somali devleti kurma girişimine dönüşüvermişti.
Mogadishu'nun iç bölgelerini kontrol eden Muhammed Farah Aidid, yeni durum karşısında daha da marjinalleşti. BM Genel Sekreteri Mısırlı Gali ile Farah Aidid arasında bir husumet vardı ve bu yüzden Farah Aidid, BM'nin yapacağı operasyonları bizzat kendisine karşı bir girişim olarak değerlendirdi. Radyo aracılığıyla propaganda yapıp gelenlerin kurtarıcı değil, işgalci olduğunu söyledi. Böylece halkı yanına çekmeye çalıştı. Bu propagandanın bölgedeki BM güçlerine karşı bir direnişe sebebiyet vereceğini düşünen General Çevikbir, radyo istasyonlarının kapatılması emrini verdi. Radyo Mogadishu'yu koruyan SNA milisleriyle BM kuvvetleri arasında 5 Haziran'da yaşanan çatışmada 24 Pakistanlı ve 1 İtalyan asker yaşamını yitirirken 60 kadar asker de yaralandı. Beklenmedik bu olay üzerine Mogadishu'da Muhammed Farah Aidid avı başladı. 12 Temmuz'da işleri kızıştıran kanlı pazar vakası gerçekleşti. BM kuvvetleri üst düzey SNA yetkilerinin olduğunu iddia ettiği bir yere operasyonla girip onlarca kişiyi öldürdü. Bu operasyon iç savaş başladığından beri Mogadishu'da gerçekleşen en kanlı olaydı. Somalililer ölenlerin kabile şefleri olduğunu söyleyerek yapılanı katliam olarak değerlendirdiler. BM'ye ılımlı bakanlar ve SNA muhalifi olanlar dahi Aidid'in etrafında toplanmaya başladı. Aidid, Amerikan askerini doğrudan hedef gösterince işler kontrolden çıktı. Yeni seçilen ABD Başkanı Bill Clinton, bölgeye özel harekat birlikleri göndermek zorunda kaldı ve Mogadishu'daki çatışma hızla tırmandı. Başkent, Amerikan askerleri için haddinden fazla tehlikeli bir yer haline geldi. Amerikan Özel Harekat Komutanı Tümgeneral William Garrison, başkentte SNA ve Aidid üzerine operasyonlar düzenledi. Bunlardan en bilineni ve bu videoya konu olanı 3 Ekim 1993'te gerçekleştirilen operasyondu. Amerikan istihbaratı SNA İçişleri Bakanı Muhammed Hassan Avali'nin gizlice toplantı düzenleyeceği yeri tespit etti. Amaç toplantı esnasında bir operasyonla Avali ve Aidid'in önde gelen adamlarını yakalamaktı. Operasyon planı çok sade ve basitti. MH-6 Little Bird ve MH-60 Black Hawk helikopterleriyle bölgeye havadan çıkarma yapılacak, Delta birlikleri binaya girip hedefleri etkisiz hale getirecek, o sırada Ranger birliğinden oluşan 4 manga binayı koruyacak ve en sonunda da tüm birlikler 9'u Humvee, 3'ü askeri kamyondan oluşan 12 araçlık bir konvoyla olay yerinden çıkarılacaktı. Hesaplamalara göre tüm operasyon 30 dakikada bitecekti. Operasyonun en büyük noksanlarından biri gündüz saatlerinde yapılmasıydı. Helikopterlerin Amerikan üssünden kalkması ve konvoyun yola çıkması, şehirdeki SNA milislerini anında harekete geçirdi. Saat 15.42'de operasyonun saldırı ayağını icra edecek Delta birlikleri, helikopterlerden inip hedef binaya saldırdı. Ardından 15'er kişiden oluşan 4 Ranger mangası, Kara Şahin olarak bilinen MH-60 Black Hawks'tan inmeye hazırlandı. İlk 3 manga görev yerlerine sorunsuz inerken, 4. manga birkaç blok ötedeki farklı bir bölgeye inmek zorunda kaldı. İniş sırasında manganın en genç eri Todd Blackburn, ipten düşüp 20 metreden yere çakıldı. Bu, operasyonun beklenmedik ilk olayıydı. Konvoy 10 dakika içerisinde hedef binanın önüne gelerek Delta kuvvetlerinin işini bitirmesini bekledi. Operasyon tüm şehrin gözü önünde yapıldığından milisler akın akın Amerikan askerlerinin olduğu yere varıp ellerindeki taş, sopa, makinalı tüfek, roket atar ve benzer şeylerle saldırıya geçtiler. D-Boys binayı temizleyip 22 kadar esiri konvoya yerleştirirken 3 Humvee'ye Todd Blackburn'u üste taşıma görevi verildi. Yaralıyı alan küçük ekip yoğun saldırı altında zar zor yol kat ederek üsse ulaştı. Yolda Dominic Pilla başından vurularak öldürüldü. O sırada Black Hawks ve Little Bird helikopterleri operasyonun bitmesi için bekliyorlar, koordinasyonu sağlıyorlar ve yeri geldiğinde karadaki birliklere koruma sağlıyorlardı. 4. mangayı havadan koruyan Süper 61 kodlu Black Hawks, milislerin attığı bir RPG ile vuruldu ve hedef noktanın doğusunda bir sokağa düştü. İşler Amerikalılar için iyice sarpa sardı. Amacı saldırı olan operasyon bir anda kurtarma harekatına dönüştü. Düşen Süper 61'in 2 pilotu ölürken geri kalan 4 kişiden ikisi helikopterin etrafında kendilerini savunmaya çalıştılar. Olay yerine yakın olan 2. manga süratle enkaza ilerledi. Diğer mangalar ve hatta konvoy da kaza mahalline ulaşmak için yola koyuldu. Kara Şahin'in düşüşünün hemen ardından bölgeye indirilen Yıldız 41
kendinde olan 2 savunmacıyı kurtarırken, Süper-68 yardım için enkazda bir arama kurtarma ekibi indirdi. Ekibi indirdikten sonra tekrar irtifa kazanırken bir isabet aldı. Pilotlar yerinde hamlelerle helikopteri ana üsse indirmeyi başardılar. Yerde ise işler Amerikalılar adına daha can sıkıcıydı. Süper-61'in düştüğü alana intikal için uğraşan birlikler ve konvoy arasında irtibat tamamen koptu. Havadan ve karargâhtan yapılan yönlendirme işe yaramadı. Konvoy milislerin yolları kapaması nedeniyle Mogadişu sokaklarında kayboldu. Koordinasyondan uzak askerler, milislerin saldırıları neticesinde sağa sola savruldular. Ranger ve Delta birliklerinin arasındaki soğuklukta durumu yoktan yere daha da zora soktu. Kısacası Amerikalılar işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Olayların daha da kötüleşmesi için birkaç dakika beklemek yeterli oldu. O sıralarda konvoyu koruyan Michael Durant'in kullandığı Süper-64, 16:40 civarında bir RPG ile vuruldu. Havada bir süre yalpalayan helikopter, operasyon mahallinden epey uzak bir noktaya düştü. Tüm operasyon ekibi birinci enkaza gittiğinden Süper-64 ve personeli yapayalnız kaldı. SNA milisleri ve halk yavaş yavaş enkazın etrafına toplaştı. Bacakları kırılan pilot Durant, araçtaki tek sağ kalan olarak direnmeye çalıştı. Süper-62'deki 2 Delta keskin nişancısı Gary Gordon ve Randy Shugart, olay yerine inmek için izin istedi. Karargah bunun bir intihar olduğunu bildiği için isteği geri çevirdi. Süper-64'ü şu anlık kaderine terk etmekten başka bir şey yapılamazdı. Buna rağmen Delta keskin nişancıları 3. taleplerinde izni koparıp enkaza indiler. Kalabalık bir milis grubuna karşı ümitsizce direndiler. En sonunda ikisi de öldü. Cesetleri ise ayaklarına ip bağlanarak Mogadişu sokaklarında sürüklendi. Süper-64 mürettebatına, Gordon'a ve Shugart'a yapılanlar sonradan televizyon ekranlarına yansıdığında Amerikan halkı arasında bir infiale neden oldu. Görüntüler Amerikan halkının zihninden uzunca bir süre silinmedi. Pilot Durant ise milisler tarafından dövüldükten sonra esir alındı. İlerleyen dakikalarda çok ağır kayıplar veren konvoy, kaza alanına ulaşamadı. Operasyonun tamamen başarısız olmaması adına esirlerle beraber bölgeden ayrılmaya çalıştı. 4. mangada yanında olduğu halde büyük bir mücadeleyle güneydeki BM üssünün yolunu tuttu. Konvoyun olası yardımından tamamen mahrum kalan Delta ve Ranger birlikleri, Süper-61'in enkazında ve Marahan yolu üzerinde dağılmış gruplar şeklinde akşama kadar çatışmaya devam ettiler. Little Bird'lerin kısıtlı desteğiyle savaştılar ve hava iyice kararınca çevredeki binalara girerek mevzilendiler. Güneşin batışı yeni bir sorunu daha gün yüzüne çıkardı. Amerikalılar operasyon kısa sürecek diye gece çatışması için gerekli hiçbir envanteri yanlarına almamışlardı. Yetersiz hazırlık, fazla güven ve düşmanı hafife alma görüldüğü gibi Amerikalıları yarı yolda bırakmıştı. General Garrison işin içinden çıkamayınca güneydeki Pakistan ve Malezyalılardan oluşan BM üssüne durumu açıp yardım istedi. BM güçlerini ikna etmek ve bir konvoy hazırlamak epey vakit aldı. Konvoy yola çıkmadığı takdirde Amerikan askerlerinin sabahı görmesi çok zordu. Nihayetinde Alman yapımı Condor APC'lerin, Pakistan tankı M48'lerin, Amerikan Humvee'lerinin ve birkaç kamyonun bulunduğu 100 araçlık konvoy şehir merkezine doğru yola çıktı. 10. Dağ Tümeni'nin eşlik ettiği ve kobralar ile kara şahinlerin koruduğu araçlar biraz körlemesine de olsa yolda kayıplar vererek saat 02 civarında Süper-61'in enkazına ulaştılar. Amerikan askerleri çatışma hattından alınarak araçlara bindirildiler. Yeni istikamet Pakistan askerlerinin olduğu kuzeydeki stadyumdu. Son bir sıkıntı da askerlerin tahliyesinde yaşandı. Operasyon alanından alınan askerler ve yaralılar araçları doldurduğu için Çavuş John Dickus komutasında Delta ve Ranger'lardan oluşan bir manga kadar asker yaya kaldı. Konvoy aceleyle onları almadan yola çıkınca oracıkta kala kalan askerler sırt sırta verip Mogadişu yolu boyunca bir ölüm kalım mücadelesine girdiler. Arkalarından gelen ve önlerinden geçtikleri sokaklardan çıkan milislerle çatışa çatışa gün ağarırken Mogadişu yolundaki konvoya ulaştılar. Amerikan operasyon gücü, zorlu bir sokak muharebesi sonrasında Mogadişu cehenneminden çıkıp kuzeydeki güvenli bölgeye kendini atabildiğinde saat 06:30'du. Amerikan tarihinin en aksiyonlu operasyonlarından biri olan bu olayda 19 Amerikan askeri ölürken 70'ten fazla asker de yaralandı.
Amerikalılar yaşanılan şokun ardından politika değişikliğine gittiler. Mogadishu'da yaşananlar, 1995'te BM kuvvetlerinin Somali'den tamamen çekilmesindeki en büyük etkenlerden biri oldu. Hatta o kadar ki bir sendroma dönüşen bu olay, ABD'nin belli bir süre Afrika'daki büyük olaylar karşısında tepkisiz kalmasına neden oldu. Bazı araştırmacılar, ABD'nin sırf Mogadishu'dakine benzer bir durumu bir daha yaşamamak adına 1994'te Ruanda'da yaşananlara müdahale etmediğini öne sürdüler. Son olarak eklemek gerekir ki askeri açıdan bu olay, meskun mahal çatışmalarının nedenli zor olduğunu, bu tarz çarpışmalarda taşlı sopalı milislerin dahi son teknolojiyle donatılmış birliklere karşı nasıl üstünlük kurabileceğini göstermiş oldu.